bu bitkinin yendiğine inanamayabilirsiniz. Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar. Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlere çok güzel ve faydalı bir bitkiyi anlatmaya çalışacağım. Hemen o bitkimizin yanına doğru gidelim. Şifalı ve yenilebilir bitkileri tanıtmaya devam ediyoruz. Bakın burada güzeller güzeli ve çok dayanıklı, ölümsüz olan bir bitki. Neden buna ölümsüz bir bitki derseniz, gerçek adı ölümsüzlük bitkisi, diğer adı ise sempervivum ama halk arasında çoban otu, çoban kulağı, kulak otu diye geçiyor ve üstelik de yenilebilir ve çok faydalı. Şu gördüğünüz yapraklarından bir tane koparıp sizler için hemen yiyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle hafifçe suyu da çıkıyor. Şimdi faydalarını da size tek tek anlatacağım. Hemen bir ısırık alayım. O yüzden yediğime de inanın. Bakın arkadaşlar. Hafif ekşimsi bir tadı var ve yenilebilir. Şimdi bu otu size biraz tanıtacağım. Daha sonra faydalarını anlatmaya başlayacağım. Yetiştirilmesi ve bahçeme nerelere diktiğimi sizlere göstereceğim. Ben bu bitkiyi bahçemin her yerinde böyle taşlı, topraklı yerlere sıkıştırıyorum ve yetiştirmesi o kadar kolay ki bakın hemen yanlarından da böyle yavrularını vermeye başlıyor. Üstelik bunlar biraz büyüdükçe de çiçek açıyorlar. Size çiçek açmış halinin de fotoğrafını araya ekleyeceğim videolara. Hemen bu tarafa geçtiğimizde taşların arasına dikmiştim. O kadar dayanıklı ki bakın. Gördüğünüz gibi taşların arasında da kendine yer bulup yıllarca yaşayabiliyor. Buradakiler en az 3-4 senelik ve gördüğünüz gibi şöyle dallarından da çoğalıyor. Ölümsüzlük bitkisi denmesinin diğer bir adı da bu sebepten, dallarından çok fazla çoğaldığı için. Bakın şu büyük olan 2-3 yıl içinde çiçek açıyor. Çiçek açan ölüyor ama bu dallarından yeniden yavrulayıp toprağa tutunuyor. Gördüğünüz gibi burada kökleri de toprağa tutunmak için ya da bir taş aralığına tutunmak için kendini savaşçı olarak bir yere yerleştiriyor. Hemen burada da bakın o kadar çok çoğalmış ki size daha yakından bunu gösterebilirim. Yavrularını görüyorsunuz buradan. Kışın tabii ki böyle bazı yaprakları kuruyabiliyor. Bunları koparıp alırsanız daha çok yeniden canlanıyor. O kadar dayanıklı ve şifalı ki o yüzden bahçemin her yerinde ben bu sempervivum'u çoğaltıyorum. Biz buna diğer bir adı Echeveriya da diyoruz ama sempervivum denmesinin sebebi ise ölümsüz olması. Sempervivum ölümsüzlük bitkisi diye geçiyor. Bu tür Latince'de ölümsüz anlamına gelir. Cinsin çiçeklenme döneminden önce çok sayıda yavru bitki üretmesine işaret eder. Bu yapılar nedeniyle anaç bitki ölse bile her defasında çok sayıda yavru oluşturduğundan bitki yaşamına devam eder. Tür adı Latince çatı ve koruyan anlamına gelir. Bu ise dam koruğu gillerden olmasına vesiledir. Bu bitkinin evleri yıldırımlardan koruduğuna inanılır ve çok eski zamanlardan beri bu yüzden damlara asılıp orada çiçek açması beklenir. Ülkemizde ise bazı sedum türlerinin dam koruğu adı almasının ardında yatan sebep ise budur. Şimdi sizlere bu bitki hakkında bildiğim ve araştırdığım gerçekleri anlatmaya başlayalım. Öncelikle çiğ olarak yenilebilen bir bitki. Yapraklarının suyunun ferahlatıcı bir etkisi var. Salatalara kullanabilirsiniz. Bu bitki İslam tıbbı dahil olmak üzere birçok alternatif tıp hekimleri tarafından birçok hastalığa kullanılmış ve uygulanmıştır. Bazı kaynaklarda geçen Türkçe metinlere göre bu bitkiler kan tükürme, çıban, gut, karaciğer sorunları, baş ağrısı, çeşitli cilt sorunları, verem, yaralanma, zehirli hayvanların ısırmasına bağlı zehirlenme vakaları,
vücudun çeşitli bölgelerinde karıncalanma hali, ses kısıklığı ve mide bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış, parazit düşürücü ve yanık giderici olarak faydalanılmıştır. Bu bitki aloe vera ile karşılaştırılır. Çünkü benzer özelliklere sahiptir ama sempervivum daha hafiftir. Bu bitkiyi çiğ olarak yiyebileceğiniz gibi saf zeytinyağında bekletip blenderda çırpıp o şekilde de içebilirsiniz. Mide sorunları için çok iyi bir seçenektir. Birçok bitki uzmanı bu bitkiyi sabahları aç karnına 1-2 yaprak tüketmenizi tavsiye ediyor. Gastrit ve ülserle savaşır. Bu bitkinin içinde bulunan bileşenler enfeksiyonlara karşı etkilidir. Helikobaktere karşı da yardımcı olduğu düşünülmektedir. İçinde A ve C vitaminleri, ardından malik asit ve formik asit bulunur. Halk hekimliğinde birçok alanda kullanılmıştır. Bağışıklık güçlendirmek için kullanılır. Hemoroidlere karşı, tiroid bezinin çalışmasını düzenlemek, vücutta oluşan kist ve poliplere karşı, sindirim organlarının sağlığı için birebir olan bu bitki çok faydalı. Peki bu kadar özelliğini saydıktan sonra neden kulak otu denilmiş derseniz hemen size onu da anlatayım. Bu bitkinin öz suyu kulağa damlatılarak kulak iltihaplanmaları, kulak ağrıları, kulak tıkanıklığı ve kulak çınlaması için kullanılmış. Ülkemizde de çok eski zamanlardan beri kulak ağrısı ve kulak hastalıkları için kullanıldığı bilinmektedir. Kulak kanalında biriken yağları parçalar. Antiseptik görev gören ve kulak enfeksiyonlarına neden olan bakterilere karşı savaşan bileşenler içerir. Kulak otunu yani sempervivum'u yine de kulak için kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Daha önce hiçbir bitkiyi kullanmadıysanız alerji yapabilir. Öncelikle bu bitkinin sıvısını ellerinizde veya vücudunuzda herhangi bir yerinizde denemenizi tavsiye ederim. Alternatif tıpta çok zamandır kullanılan bu bitki herkese şifa vermeyebilir. O yüzden vücudunuzun bir kısmında deneyip daha sonra tüketiniz. Tabii ki bu bitkiyi kullanmak ve tüketmek için lütfen ilaçsız, zehirsiz ortamlarda yetişmiş olmasına dikkat ediniz. Zirai ilaç ve zirai gübre kullanılmamış olması bizim için çok önemli. Sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce bahçemin güzidesi sempervivum'u, ölümsüzlük çiçeğini yani ömür çiçeğini anlatmaya çalıştım. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hangi şehirden ve hangi ülkeden takip ettiğinizi belirtirseniz, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Huzurunuz daim, şifanız bol olsun.